Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu testosteron arttıran yiyecekler. Bu konu başlığı altında YouTube'a baktığımız zaman birçok bitkisel ekstrak değerlendirilmiş. Nedir? Epimedium, Tribulus terretis, maca, ginseng, alitonkat ya da işte melatonin gibi birçok bitkisel ekstrak değerlendirilmiş. Yapılan çalışmalarda bunların %5 ila 15 civarında testosteron arttırdığını ama seçilmiş hastalarda aslında bu yiyeceklerden gelen testosteron artışının daha çok ya da iyilik halinin daha çok içerisindeki flavonoidlerden antioksidan mekanizmaları düzeltmesiyle meydana geldiğini göstermiştik. Bir de madalyonun diğer bir yüzü daha var. Yapılan çalışmalarda bu bitkisel ekstrakları kullanırken hastalara çok yüksek miktarda verilmiş ama piyasaya çıkan miktarlarına baktığımız zaman çok daha düşük. Mesela maca ile ilgili bir yayın. Hastalara 5 gram maca veriliyor ama piyasaya çıkan makalara baktığımız zaman 500 mg civarında olduğunu görmekteyiz. Yani bir de bu diğer taraftan bu ürünleri ne kadar süre kullanabilirsiniz? Bir kutu kullanırsınız, iki kutu kullanırsınız ama uzun süre kullanamazsınız bu ürünleri. Onun dışında bu bitkisel ekstrak kısmı bu şekilde. Benim bugün anlatmak istediğim konu aslında siz bunu uzun vadeli olarak nasıl becerebilirsiniz, nasıl yaparsınız? Popülasyon tabanlı yayınlar var. Popülasyon tabanlı yayın nedir? Demişler ki binlerce insanı biz takip edelim, yiyeceklerini, içeceklerini takip edelim. Diyet olarak da demişler ki batı tarzı bir beslenme var. Milyonlarca insan bu konuda besleniyor. Bir de Akdeniz diyeti var. Binlerce yılda meydana gelmiş milyonlarca insan bu konuda da böyle bir beslenmesi var. Biz bunları bir karşılaştıralım diyorlar ve takip ediyorlar. Hastalara bakıyorlar. Batı tarzı beslenme yani fast food. İşte protein, karbonhidrat, basit şekerlerden oluşan bir diyet. Ye ve git tarzında bir diyet. Bu diyette bakıyorlar ki testosteron düşük, kardiyovasküler yani kalp damar sağlığı düşük, cinsel sağlık düşük ve birçok açıdan sıkıntısı var. Yaşam ömrü daha kısa ve hastalarda birçok sıkıntı var. Diğer tarafa bakıyorlar. Akdeniz diyeti bu konularda testosteron olsun, cinsellik olsun, kalp sağlığı olsun, ömür olsun çok daha iyi bir cevap vermiş. Ama bu diyetleri birbirinden ayıran bir özellik daha var. Yani batı tarzı beslenmeyi inflamatuar yiyecekler oluşturuyor. Akdeniz tipi tarzı beslenmeyi inflamasyonu engelleyen yiyecekler oluşuyor. İnflamasyon ne demek? Basitçe anlatmak lazım. Şöyle elinizi vurdunuz. Şişlik oldu, kızarıklık oldu ve ağrı oldu. Vücut bunu oluşturuyor. Orayı tedavi etmeye çalışıyor. Diyor ki ben burada diyor bak sana diyor buraya özen göstermeni ve buraya dikkat etmeni söylüyorum sana acı hissi veriyorum. Bu acı hissi geçene kadar, şişlik geçene kadar burası tedavi olacak diyor. Ve belli bir süre sonra gerçekten şişlik, kızarıklık ve ağrı ortadan kayboluyor. Bu düzelmiş oluyor. Bu inflamasyon vücudun kendi kendini iyileştirmek için meydana getirdiği bir dizi reaksiyonlar. Ama kronik inflamasyon denilen bir olay var. Yani vücudun kendi kendine bu inflamasyonu meydana getiriyor. Sebebi belli değil. Ne kadar sürecek belli değil. Ve tedavisi de yok. Doğru düzgün bir tedavisi de yok. Sadece bastıracak. Bu inflamasyonu bastıracak bir tedavi verilebiliyor. Bu birçok hastalığın da sebebi. İşte eklem hastalıkları, bağırsak hastalıkları, goiter hastalıkları. Hastalar bunu 10 yıllarca tedavisini görüyorlar bunun. Yani bu hastalığı bastırmak için, tedavi etmek için değil. Yani öyle bir ilaç yok. Evet, diyorlar ki batı tarzı yiyecekleri biz 50-100 yıldan beri yediğimizden beri bu hastalıklar arttı. Bu hastalıkların görülme sıklığı arttı diyorlar. Ama Akdeniz tipi tüketen kesimde bu yok. Böyle de bir ayrıntı var aralarında. Diğer yandan baktığımızda testosteronu acaba günlük yediğimiz yiyeceklerle bozabilir miyiz? Tabii ki içerisinde ağır metaller olan yiyecekler tüketirseniz ya da işte diyetinizi batı tarzı beslenmeye doğru kaydırırsanız işte mesela Akdeniz tipi diyetinde ögelere baktığımız zaman ne? Mesela fermente yiyecekler, yoğurt mesela çok önemli bir Akdeniz'in yiyecek özelliklerinden, ögelerinden bir tanesi. Akdeniz diyetinin diğer ögelerine baktığımız zaman tahıllar, sebze, meyve, yağ, en tepede et ve küçük miktarda et ve etin büyük bir kısmında balık oluşturuyor. Balık yediğiniz zaman A, D, E, selenyum aynı zamanda protein almış oluyorsunuz ve bu omega 3, omega 6 almış oluyorsunuz. Avrupa'da haftada 2 kere, 3 kere bu tüketiliyor. Durumunuza göre, ekonomik durumunuza göre bunu tüketmeniz çok önemli mesela. Onun dışında meyve günlük 3 porsiyon, 6 porsiyon civarında meyve tüketmeniz çok önemli. Sebzeleri olabildiğince ham pişirmeden yiyebilmez. Tabii ki pişirmeniz gerekenleri pişirerek yiyeceksiniz. O ayrı mesele ama onun dışındakileri çiğ şekilde tüketmeniz çok kıymetli, önemli. Tahıl yediğiniz zaman kabuklu yemeniz çok önemli. Genel olarak bu şekilde beslenme tarzı aslında yani neden Akdeniz diyetini anlattım? Akdeniz diyetini hayatınız boyunca yapabilirsiniz. Ama o kadar çok diyet var ki birkaç aydan fazla yapamayacağınız, uzun süre yapamayacağınız birçok diyet var. Bir de şunu söylemek lazım arkadaşlar. Herkesin kendine has bir diyeti olabilir. Yani mesela kilolu olan bir insanın
kilo vermeden, yani body mass indeksi 25'in üzerinde mesela diyeyim ve kaslı değilsiniz. Kaslı olursa tamam, yağ oranı düşük olduğu için body mass indeksi yüksek çıkıyor ama senin kilon varsa, fazla kilo, senin o testosteron normal olsa bile zaten ondan hayır gelmez arkadaşlar. Öyle bir durum var. Yani mesela kiloluysanız kesinlikle kalori açığı verip ciddi bir şekilde diyet yapmanız gerekiyor. Boyunuz 1.75 ise kilonuzun da 75 civarında olması gerekiyor baktığınız zaman. Zayıfsanız tabii ki farklı bir diyet yapacaksınız. Ya da yiyecek intoleransınız varsa, bazı yiyeceklere karşı alerjiniz varsa tabii ki farklı diyetler uygulanabilir. Diyetisyenlik tamamen ayrı bir bilim dalı. Ve eğer böyle bir diyet planlıyorsanız, mesela diyelim ki kilo alacağım, kilo vereceğim diye bir diyet planlıyorsanız mutlaka aynı zamanda bir diyetisyenle de çalışmanızda fayda olduğunu söylemek lazım. Bütün bu anlattıklarıma rağmen hala bir testosteron arttırıcı supplement arıyorsanız bunun linkini açıklamaları vereceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.